Değerli futbol severler, hep son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şah, İspanya ile karşılaşıyor. Özkan, bu maçlarda form grafiğini yüksek tutmak, takatına inmemesi gerekiyor. Ve Fransa'nın ilk 11'i kalede Mike Maignan, William Saliba ve Dayot Upamecano savunmanın göbeğinde. Hücumdaysa Kylian Mbappe var. Ve ilk 11'e bakıyoruz. Kalede Unai Simon, Pau Cubarsí ve Aymeric Laporte savunmanın göbeğinde. Pedri ve Rodri orta sahanın merkezinde. İleri uçta Mikel Oyarzabal var. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Şimdi aradan göndermeyi düşündü. Bu pasla tehlike yaratabilir. Bu topa geçit vermedi. Rakip yarı sahada iyi bir pas arası yapıyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Top dışarıda. İspanya taç kullanacak. Rodri. Olise. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Mbappe gol pozisyonunda. Ve gol oluyor. Maç daha yeni başlamıştı. Santral oyun yeniden başlıyor. İspanya bir gol farkla yenik durumda. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Rakibin yakaladığı hücum fırsatını engellemeyi başardılar. Yaman şutunu çekebilir. Savunma büyük bir dikkatle topu kapıyor. Harika bir hamle. Gole doğru gidiyorlardı. Mbappe.
Dani Olmo. Rodri. Lamine Yamal topla birlikte rakip kaleye doğru ilerliyor. Şimdi Porto kapatma şansı var. Mandela muazzam bir kurtarış yapıyor. Topu uzaklaştırıyor ve dışarı gönderiyor. Taç. Rodri. Şimdi pasını verebilir. Rabiot. Barcola. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Unai Simon için rahat bir kurtarış. Pedro Porro. Lamine Yamal. Rodri. Pau Kubarsi. Lamine Yamal. Rodri hücumu geliştirmeye çalışıyor. Takım arkadaşlar orada bekliyor. Ve bu müdahaleyle rakibe topu kaybettiriyor. Pedri. Dani Olmo. Etkili bir pas olabilir. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Barcola. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Tam zamanında engelliyor. Beraberlik golü olabilir. Bu skoru dengeledi. Bu kritik golle takımının rüzgarı arkasına almasını sağlayabilir. İşte teknik direktörü çileden çıkartan golün tekrarı. Rakipleri ceza sahasında istediği gibi hareket etti ve sonunda da golü attı. Savunmanın daha etkili olması lazımdı. Bu golle maç adeta yeniden başlayacak ve hoca da oyuncularına tepki gösteriyor. Saliba. Rabiot. Şimdi bir top kaybı geldi. Marco Correa. Dani Olmo. Osman Dembele şimdi kenardaki boş alandan ilerleyebilir. Barcola. Ve kurtarıştan sonra pozisyon sürüyor. Ve kaleci topu kontrol etmeyi başardı. Öncesinde müthiş bir kurtarış yapmıştı. Topu çok iyi takip etti ve bu sayede nefis bir kurtarış yaptı. Bu pas geçse tehlikeli olabilirdi ama izin vermedi. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ceza sahasındaki müdahalesi yerinde. Kontra için uygun bir fırsat. Ve kontra atak sonuç vermiyor. Top kaybı. Ortayı düşürebilir. Gelişi güzel uzaklaştırdı. Şimdi takımını öne geçirebilir. Kaleciyi mağlup edemiyor. Çok net bir pozisyon buldular ama kaleci tüm açıları kapatarak bu gole izin vermedi. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Ve bu topu yumruğuyla uzaklaştırdı. Dribling. Lamine Yamal. Rodri. Lamine Yamal. Rodri. Marco Correa. Topu tehlikeli bölgeye doğru taşıma niyetinde.
Şimdi ileride topu kapıyor. Ve kritik bir noktada topu kazandı. Ve top ağlarda. Pes etmediler ve şimdi öne geçtiler. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Savunmanın tehlikeli bölgedeki konsantrasyon kaybıyla top karşı takıma geçiyor. Sonrasında da bu golün gelmesi pek sürpriz olmuyor. Takımı bu golle yenik duruma düşünce hoca da haklı olarak oyuncularına tepki gösteriyor. Ve şimdi maçın skoru 2-1 oluyor. Luka Dean. Rabiot. Saliba. İleri uçta top çevirerek savunmayı dengesiz yakalamak istiyorlar. Alex Varela. Bu pasla tehlikeye atabilir. Şut fırsatı var. Kale kurtardı ve topun yönünü değiştirdi. Bu topu taca göndermeyi tercih ediyor. Marco Correa. Rodri. Oyarzabal. Tehlikeli bir şut çekebilir. Kedinin şutunu iyi takip etti. Ceza sahasına doğru. Ve fark ikiye çıkıyor. Ve golü yeniden izliyoruz. Tehlikeli bölgedeki topu uzaklaştırmayı başaramıyorlar. Ve daha sonra rakiplerine kaptırıyorlar. Bu kadar dikkatsiz davranmanın sonucunda da topu ağlarında görüyorlar. Savunmada bu kadar rahat davranılmaz. Santral oyun yeniden başlıyor. Durum 3-1. Tchouaméni. Tchouaméni topu adeta rakibine verdi. Topu yeniden kaybettiler. Güzel bir orta fırsatı yakaladı. Tehlikeli davranıyor ve topu kornere gönderiyor. Dışarı göndererek doğrusunu yaptı. Fakat kornerde dikkatli olmaları lazım. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Top uzaklaştırıldı. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Pozisyon müsait. Üçüncü golüyle ölüm duruma geldi ama kaçırdı. Hat-trick fırsatını şimdilik değerlendiremiyor diyelim. Tchouaméni. Tchouaméni şimdi top kaybı yaptı. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Vuracak gibi. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Topla buluşan Rodri. Savunmanın kilidini açmak için büyük bir sabırla top çeviriyorlar. Tehlikenin daha da büyümesine izin vermedi. Çok iyi bir oyun takibi. Bu pas tehlikeli olabilirdi.
Kukureya. İspanya hücumda etkili olma çabasında. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Yaman şutunu çekebilir. Ve farkı 3'e çıkaran. Evet, golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. Ve maç kaldığı yerden devam ediyor. İspanya farkı 3 yaparak galibiyete bir adım daha yaklaştı. Büyük fırsat. Top ağlarda. Maçtaki ikinci golü bugün rakibe göz açtırmıyor. İşte gol yeniden ekranda. Bu ara pasıyla ciddi bir tehlike yaratıyor. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için düzgün bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. Ve durum 4-2'ye geliyor. Pau Kubarsi. Pau Kubarsi. Pedro Porro. Rodri. Dani Olmo. Rodri. Dani Olmo. Yerinde müdahaleyle atağın gelişmesini önlüyor. Ve şimdi bir kontratak şansı. Ve önemli bir kontratak fırsatı kayboluyor. Lamine Yamal topla birlikte takımını hücuma çıkarıyor. Yamal şutunu çekebilir. Tehlike yaratabilecek bir pas. Etrafında pas opsiyonları var. Top ayağında ve bir sonraki hamlesini düşünüyor. Gol! Büyük bir coşku var. Hat-trick! Ve şimdi golü yeniden izliyoruz. Öncelikle ilk pozisyonda kalecinin hakkını teslim etmek lazım. Çünkü güzel bir kurtarış yapmış. Daha sonrasında biraz da şans rakibinden yana olunca topu ağlarında görüyor. Kunde. Top dışarı çıkıyor. Fransa taç atışıyla oyunu başlatacak. Araya giriyor ve topu kazanıyor. Hücum hareketine giren bir pas gönderiyor. Kaleye yakın pozisyon. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Dikkatli davrandılar ve tehlikenin daha da büyümesini önlediler. Mbappe şimdi aradan harika gördü. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Kaleci için tehlikeli bir korner oldu ama buna rağmen kurtarışını yaptı. Saliba topu rakibine kaptırıyor. Top oyun alanını terk ediyor. Fransa taç kullanacak. Osman Dembele ceza sahasını ortaladı. Pasın gittiği yerde Mbappe var. Şimdi takım
topa bu kez çok iyi vurdu. Evet, şimdi bu golü bir kez daha izleyelim. Açıkçası ilk anda kaleci elinden geleni yapıyor. Ancak sonrasında onun da yapabileceği pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Talihsiz bir pozisyon. Bu golü yedikten sonra teknik direktör iyice çileden çıktı. Ve aslına bakarsanız ben o soyunma odasında olmak istemezdim. İlk yarıdan itibaren rakiplerini büyük baskı altına aldılar ve net şekilde öndeler. Tchouaméni. Pau Kubarsi. Lamine Yamal. Rodri. Etkili bir pas olabilir. İyi bir hücum fırsatıydı fakat rakip savunma topu kazandı. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Ve bu kritik karşı atak sonuçsuz kalıyor. Lamine Yamal. Pedro Porro. Ortasını gönderdiği yerde takım arkadaşları var. Rakibin ortasını karşılamayı başarıyor. Rodri. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Pedri gole çok yakın. Saliba topu tehlikeli bölgenin dışına gönderiyor. Risk almasına hiç gerek yoktu. O da doğru olanı yaptı. Dani Olmo. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Laporte. Marc Cucurella. Laporte. Şimdi tehlikeli bölgede topu kaptı. Ve bu müdahaleyle tehlikeli büyümesini engelliyor. Lamine Yamal. Alex Baena. Bu pasla tehlike yaratabilir. Tam başında rakip takım topu kapmayı başarıyor. Kontra için uygun bir fırsat. Ve bu kritik karşı atak sona eriyor. Oyarzabal. Kritik bir pas gönderiyor. Meydan nasıl kurtardı öyle? Kornerden topu içeri kesti. Kaleci bu ortayı çok rahat kurtarıyor. Açıkçası ne zaman rakip kaleye gitseler büyük tehlike yarattılar. Bu kadar üretken bir hücum performansı da böyle bir skoru hak ediyor doğrusu. Barcola. Ve boşluğu çok iyi görüyor. Mbappe arkaya sakladı, topu yetişti. Ve kaleci bu topun ağlara gitmesini önlüyor. Takım arkadaşları bile bu golün nasıl kaçtığını anlayamadı. Ceza sahasına doğru gönderdi. Teknik kanattaki boşluğu gördü. Oyarzabal. Lamine Yamal bu ortasına yetişmeyi başarıyor. Gol, gol, gol! Yarım voleyi öyle güzel vurdu ki üst düzey bir teknik, kusursuz bir zamanlama. Şimdi golün tekrarını izleyelim. İlk vuruşu kalecinin gayet iyi kurtardığını görüyoruz ancak daha sonra top talihsiz bir yere sekiyor. Bu noktadan sonrası da pek kalecinin elinde değil bence. Bu golden sonra fark iyice açıldı. Teknik direktörün canının ne kadar sıkıldığını rahatlıkla görebiliyoruz.
Osman Dembele. Kunde. Olise. Ve maça 3 dakikalık duraklama süresi eklendi. Pedro Porro. Acele etmiyorlar ve kendi yarı sahalarında pas yapıyorlar. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Fransa topu rakibe kaptırıyor. Pedri. Karşı atağa çıkmak için müsait pozisyondalar. Bu kontraya karşı savunma henüz yerleşebilmiş değil. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Hızlı bir kontratak olabilir. Tehlike sürüyor. Birebir pozisyonda kaleci nefis kurtarıyor. Çok özel bir kurtarış. Her kalecinin yapabileceği türden değil. Unai Simon için rahat bir kurtarış. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Acaba Fransa bu yarıda nasıl bir oyun ortaya koyacak? Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Çok yakın bir noktadan iyi vuramıyor ve kaleci kurtarıyor. Bundan çok daha iyi vurabilirdi. Ama bir anda konsantrasyonunu kaybetmiş olabilir. İyi bir atak şansı yakalamışlardı ama topu kaybettiler. Dani Olmo. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. İspanya topun kontrolünü kaybetti. İyi bir ara pası. Nadiren denenen bir vuruş yaptı ama hedefi bulamadı. İstediği gibi vuramıyor. Ve rakip oyuncu araya girdi. Çok doğru pozisyon aldı. Rodri. Dani Olmo. Yaman için iyi bir pas. Yaman şutunu çekebilir. Muazzam bir kurtarış. Birebir de rakibine geçit vermedi. İnanılmaz bir refleks. İnanılmaz. Saliba. Hücumu geliştiremediler ve top karşı takıma geçti. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Rodri topu ağlara gönderebilecek mi? Harika bir savunma örneği. Hala şansı var. Ve kalecinin topa müdahalesi başarılı. Barcola.
Fransa kanatta kendine bir alan bulmuş olabilir. Hakem oyunu durduruyor. Offside kararı geldi. Pau Kubarsi. Lamine Yamal. Pedro Porro. Rodri. Alex Baena. Sert şutla gole yaklaştı ama top yandan dışarı gitti. Topa ne kadar sert vurabileceğini gösterdi. Topu rakibe kaptırıyorlar. Pedri. Rodri. Paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Bu kadar seri ve isabetli paslaşmaları etkileyici. Rakibi önde karşılayarak araya giriyor. İki takım da topun kontrolünü bir türlü sağlayamadı. Bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Luka Di. Mbappe. Atağın henüz başında topu kaptırıyorlar. Dani Olmo. Topu rakibe kaptırmadan sürenin akmasını istiyorlar. Top dışarı çıkıyor. İspanya taç atışıyla oyunu başlatacak. Dani Olmo. Laporte. Fransa top kaybı yapıyor. Aradaki boşluğa doğru nefis gönderdi. Top ağlarda gol! Gelen hat-trick'in ardından büyük bir mutluluk yaşıyor. Evet, golü bir kez daha izliyoruz. Kaleciyle birebir kalıyor ve ona hiçbir şans tanımıyor. Güzel bir gol. Tchouaméni. Kunde. Mbappe. Ve top karşı takıma geçiyor. Takım arkadaşları desteğe geldi. Ve top kenardan dışarıda. Taç İspanya'nın. Lamine Yamal. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Pas mesuliyeti yerinde. Rakip mesafeden çok sert bir şut denedi, az farklı kaçırdı. Bu mesafeden öncelikle kaleyi tutturmayı düşünmeliydi. Alex Baena. Alex Baena. Pedri. Upamecano. Luka Di. Ön alanda yaptığı pas arasıyla topu kapıyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Şutunu çekebilir. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Ve top çıkıyor. İspanya taç kullanacak. Bir pas arasıyla rakibin pozisyonunu bozuyor. Barcola. Ara pası hedefe ulaşacak gibi. Fransa topu kaptırıyor. Ve gol! Hala büyük fark var ama biraz olsun umutluluyorlar. İşte golü tekrar izliyoruz.
temiz bir son vuruş olsa da ön alanda yaptıkları baskının goldeki payı çok büyük. Oyarzabal, Pedro Porro. Etkili bir pas olabilir. Kritik bir pas gönderiyor. Kaleci tehlikeyi savuşturuyor. Mbappe. Kuşunla doğru nefis gönderiyor. Çok iyi sezdi ve rakibinden önce davrandı. Pedro Porro. Unai Simon. Ve topla oynama sırası karşıya geçiyor. Yakınında takım arkadaşları var. Osman Dembele. Tchouaméni. Lamine Yamal. Kaleci bu şutu iyi takip ediyor. Barcola. Alex Baena. Rodri. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Rakip yarı sahada başarılı bir müdahale. Ve orta sahada üst üste top kayıpları izliyoruz. Şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı. Ve top ağlara gidiyor. Yakın mesafeden kusursuz bir aşırtmayla golü buluyor. Aslında bu golün geleceğini hissettik diyebiliriz. Nefis paslaşarak rakiplerinin başını döndürdüler. Ve en sonunda da temiz bir vuruşla golü attılar. Rabiot. Fransa topu kaybediyor. Rodri. Pedri. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Fransa topun kontrolünü yine kaybetti. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şimdi vurabilir mi? Kurtarıştan sonra oyun devam ediyor. Ve şimdi golü buluyor. İlk pozisyonda kaçırdı ama kalecinin hatasını ikinci de affetmedi. Ve golü yeniden izliyoruz. Kaleci topu hiç olmaması gereken bir noktaya sektirdi. Yaptığı bu hatanın faturasını da en ağır şekilde ödedi. Bu kadar dikkatsiz davranmaması gerekiyordu. Bol gollü muhteşem bir maç izliyoruz. Luka Dean. Ve rakip araya girip topu kazandı. Şimdi rakibin topu almasını önlemeye çalışıyor. Kunde topu rakibine kaptırıyor. Alex Baena. Karşılaşmanın son bölümündeyiz ve kaybetmeleri durumunda eleme aşamasına yükselemeyecekler. Özkan, bugün hiç iyi bir görüntü çizmediler, öyle değil mi? Son dakikalarda bir mucize gerçekleşmezse bu kadar önemli bir maçta taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratacaklar. Lamine Yamal şutunu çekti. Sert şut kaleyi büyük farkla ıskalıyor. Bence daha iyi alternatifleri vardı ama
Bu şutu çekmeyi kafasına koymuştu anlaşılan. Barcola. Normal sürenin bitmesine son 20 dakika. Fransa top kaybı yapıyor. Bir anda ilerleme fırsatı buldu. Şimdi rakibini arkada bıraktı. Pedri gole çok yakın. Rakibinin şutunu iyi takip etti. Ceza sahasına doğru gönderdi. Rakibi önde karşılayarak araya giriyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ve Lamine Yamal topu aldı. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Top hala ayağında. Bir fırsat yaratmak istiyor. Pasın şiddetini iyi ayarlayamadı ve top out'a gitti. Ve şimdi oyuncu değişikliği işaret edildi. 4. hakem tabelasını kaldırıyor. Luka Dean. Luka Dean. Ara pası hedefe ulaşacak gibi. Kaleciden dönüyor. Bu arada yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Fransa oyuncu değişikliğine gidiyor. Lamine Yamal. Dani Olmo. Lamine Yamal kanattaki boşluğu değerlendirmek istiyor. Rakibinin ortayla buluşmasını engelliyor. Dani Olmo. Şutunu çekebilir. Tehlikeli şutla araya giriyor. Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Top kenar çizgisinden dışarı çıkıyor. Fransa taç atışı kullanacak. Malo Gusto. Alex Baena. Pedri. Rabiot. Şerki. Ve arkadaşının koşu yoluna doğru gönderdi. Ve top ağlarda. Geri dönmek için çabalıyorlar. İşte golün tekrarı geliyor. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ve temiz bir son vuruşla topu ağlara gönderdi. Dani Olmo. Alex Baena. Şimdi topu saklamak için fiziğini kullanıyor. Topu çok iyi saklıyor. Ve topu rakibinden kapıyor. Pau Kubarsi. Bu tehlikeli ara pası yerinde müdahaleyle önleniyor. Fransa topu kaybediyor. Dani Olmo. Topun kontrolünü kaybettiler.
Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Şimdi savunmada daha fazla desteğe ihtiyaçları var. Lamine Yamal. Havadan koşu yoluna doğru. Şimdi kat etmeye çalışıyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. İyi bir müdahaleyle topu dışarı gönderdi. Korner. Müdahalesi gayet yerinde. Şimdi kornerde rakiplerini iyi savunmaları lazım. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Topu riskli bölgeden uzaklaştıramadı. Ve pozisyon son buluyor. Fransa topu kaptırıyor. Zubimendi. Etkili bir pas olabilir. Mbappe. Mbappe harika bir ara pası gönderdi. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Top rakibe geçiyor. Ani hücum şansı. Ve top ağlarda gol. Son bölümde en azından bir prestij golü buluyorlar. Ne güzel çalımladı değil mi? Gördüğünüz gibi gol öncesinde rakibini oyundan düşürdü ve harika bir gole imza attı. Tek taraflı geçen bu karşılaşmada fark giderek açılabilir. Alex Baena. Rodri. Dani Olmo. Rodri. Bu pasta tehlike yaratabilir. Hakem oyunu durduruyor. Offside kararı geldi. Saliba. Fransa kanatta kendine bir alan bulmuş olabilir. Desire Doué harika bir ara pası verdi. Ve rakibin büyük karar penaltı. Hakem bu penaltı kararının ardından herhangi bir kart göstermedi. Pozisyonda bir faul var ama sanırım sarı kart gerektirecek kadar sert değildi. Dışarı gitti. Kaleci iyice zorlamak istedi ama fazla yana vurdu. Laporte. Oyarzabal. Marc Cucurella. Dani Olmo. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Marc Cucurella. Dani Olmo. Lamine Yamal. Yamal şutunu çekebilir. Ceza sahasında çok yerinde bir müdahale. Desire Doué. Ve top kenardan dışarıda. Taç Fransa'nın.
Tchouaméni ve rakip takım bu topu kazanıyor. Savunma bu pozisyonda hatasız oynadı ve topu rakipten geri almayı başardı. Lamine Yamal. Fransa topu rakibe kaptırıyor. Ve takım arkadaşı bu topa yetişebilecek gibi gözüküyor. Mbappe yakın mesafede. Ve top ağlarda. Ancak bu gol muhtemelen onlar için yeterli olmayacak. Gol bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Tabiri caizse defans ortada yok diyebiliriz. Bu durumda kalecinin de bir şey yapması pek mümkün değildi. Dani Olmo. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Rodri. Lamine Yamal. Marcos Llorente şimdi kanat bölgesinden atak geliştirebilir. Tehlikeyi önlüyor. Hakem yardımcısı uyarısıyla offside veriyor. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben Özkan Öztürk, yanımda usta yorumcumuz Ertem Şener var. Beklentiler bu maçın oldukça çekişmeli geçeceği yönünde. Fransa, İspanya ile karşılaşıyor. Özkan, bu maçlarda form grafiğini yüksek tutmak takımlar için son derece kritik. Turnuva formatında performanslarının belirli bir seviyenin altına inmemesi gerekiyor. Ve Fransa'nın ilk 11'i kalede Mike Maignan, William Saliba ve Dayot Upamecano savunmanın göbeğinde. Hücumdaysa Kylian Mbappe var. İlk 11'lerini görelim. Kalede Unai Simon, Pau Cubarsí ve Aymeric Laporte savunmanın göbeğinde. Pedri ve Rodri orta sahanın merkezinde. İleri uçta Mikel Oyarzabal var. Saliba savunma bölgesinde yoğun baskı altında. Barcola. Tehlike yaratabilecek bir pas. Hızlı bir kontratak olabilir. Mike Maignan nasıl kurtardı öyle? Kısa kullandı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Rabiot araya giriyor ve pasın geçmesini önlüyor. Sezgilerini konuşturdu resmen. Rabiot kanattaki boş alanı fark etti. Rabiot golü atacak mı? Tchouaméni. Ve top ağlarda. Bu skor onları eleme turlarına yükseltmeye yetiyor. Gole bir kez daha bakıyoruz. Topu geriye çekip çok şık bir pasla oyuna yön veriyor. Bunun ardından kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor. Rahat bir gol. İspanya başlama vuruşunu yapıyor ve oyunu hareketlendiriyor. Bir gol farkla yenik durumdalar. Rodri. Pedri.
Alex Baena. İsabetsiz bir pasla top rakibe geçti. Önemli bir hücum şansı. İkinci gol geliyor. Maça müthiş başladılar. Şimdi golün tekrarına bakalım. Gerçekten nefis bir ara pasıyla hücumu hareketlendiriyor. Pozisyonun devamında savunmanın baskısı giderek artıyor fakat topu alan oyuncu bu yoğun baskıya rağmen net bir son vuruşla golünü atıyor. Ve şimdi durum 2-0 oldu. Rodri. Oyarzabal. Lamine Yamal şimdi kanattan atak yapmak istiyor. Dani Olmo. Mutlak pozisyonda inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Doğru reaksiyonu vermek için çok kısa bir süresi vardı ama başardı. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi. Mbappe. Rabiot müthiş bir ara pası gönderdi. Kaleci kurtardı ama topu tutamadı. Ve bu topu değerlendiremediler. Alex Baena. Marco Correa. Rodri. Pau Cubarsí. Alex Baena. Pedri. Alex Baena. Marco Correa. Dani Olmo. Lamine Yamal. Bu paslarla uygun bir atak pozisyonu bulmaya çalışıyorlar. Ve kaleci uzanmayı başardı. Ve şimdi korner kullanacaklar. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Topun önüne geçiyor. Ve topu oyun alanının dışına gönderiyor. Taç. Pedri. Ve şimdi bir kontratak şansı. Rakibin önemli fırsat yakalayabileceği bir pozisyonu faulle kesti. Kart çıkabilir. Maç daha yeni başlamışken hakem sarı kartını çıkardı. Neredeyse tüm maç boyunca yapacağı müdahaleleri 2 kez düşünmek zorunda. Osman Dembele. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Çok kritik bir anda araya giriyor. Son derece tehlikeli bir pası kesti. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Pedri. Ve bu pozisyon için offside bayrağı kalkıyor. Aslında arkadaşına biraz zaman tanısa offside'dan çıkacaktı. Üçüncü bölgede baskı sonuç veriyor. Farkı azaltma şansı. Kaleci bu topu engellemeyi başardı. Pedri. Rodri. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Kritik anda müdahaleyle bu pası kesti. Lamine Yamal. Ve
topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Pau Kubarsi. Pau Kubarsi. Pedri. Pedri. Ve Pedri topla buluştu. Pedro Porro. İmpas arasıyla topu kaptı. Aradaki boşluğu düşündü. Aradan gönderilen topla buluştu. Şut için fırsatı sürüyor. Kaleye yakından sert bir vuruş yapıyor ama isabetli olmuyor. Mutlak fırsatı böylelikle kaçırıyor. Marco Correa. Pedri. Alex Baena. Şimdi top sürmek için bir fırsat buldu. Ceza sahasını ortaladı. Tehlike yaratabilecek bir pas. İleride müthiş bir oyun kurma örneği sergiliyorlar. Kontrollü bir şekilde oyun kuruyorlardı fakat topu kaptırdılar. Ve şimdi bir kontratak görebiliriz. Ortasını gönderdiği yerde takım arkadaşları var. Bu kez istediklerini yapamadılar. Etrafında pas opsiyonları var. Rodri. Pedro Porro. Lamine Yamal. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Bu pas etkili olabilir. Ve kaleci bu topa geçit vermiyor. Dani Olmo. Oyarzabal. Farkı indirmek için büyük şans. Kuvvetli bir vuruş yaptı ama bu top isabetli değil. Az farkla kaçırdı. Aslında çok ciddi bir tehlike olabileceğini göstermiş oldu. Tchouaméni. Kunde topun kontrolünü kaybediyor. Olise aradan müthiş gönderdi. Ve top ağlarda gol. Fark giderek açılıyor ve şimdi 3'e çıkıyor. Ve golün tekrarını istiyoruz. Öncelikle savunma hattından eser yok. Kaleci ise iki rakibine karşı kaderine terk edilmiş durumda. Takım arkadaşlarına ne kadar sitem etse hakkıdır. Ve santra vuruşu yapılıyor. Fransa 3 gol farklı önde. Lamine Yamal. Dani Olmo. Dani Olmo. Pau Kubarsi. Alex Baena. Şimdi tehlikeyi büyütebilir. Takım arkadaşı imdadına yetişiyor ve topu kazanıyor. Olise. Ve bir karşı atak şansı. Ve hakem bu pozisyon için offside kararı veriyor. Alex Baena. Marco Correa. Osman Dembele bu topu kaptırıyor.
arka tarafa doğru topu havalandırdı. Tchouaméni için baskı yavaş yavaş artıyor. Araya girerek topu kazandı. Ve yardımcı hakem offside'ı belirliyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Pedri topla buluşuyor. Rabiot. Barcola. Rakip oyuncuya topu kaybettiriyor. Lamine Yamal. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve Pedri topla buluştu. Topla birlikte rakibini geçti. Bir anda toparlanıp rakibine yetişiyor ve topun kontrolünü kazanıyor. Mbappe hücum bölgesine doğru topu sürüyor. Rakibinin şutunu iyi takip etti. Unai Simon. Muazzam bir kurtarış. Pedro Porro. Dani Olmo. Oradan istediği gibi bir top gönderiyor. Müthiş bir kurtarış. Birebir de gol izni vermiyor. Mutlak pozisyon kaçtı. Ekranları başında birçok kişi bu pozisyona gol demiştir. Ceza sahasının içine gönderdi. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Topu kontrol eden Tchouaméni. Ve şimdi top rakibe geçiyor. Marc Cucurella. Pedri. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Osman Dembele. Dani Olmo. Rodri. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Savunma topu iyi takip etti ve tehlikeyi engelledi. Olise bu ara pasıyla büyük tehlike yaratabilir. Pedri. Marc Cucurella. Rodri. Alex Baena. Pedri. Pedri. İyi yere gönderdi. Top ağlarda gol! Kusursuz bir zamanlamayla akrobatik bir kafa vuruşu yapıyor. Sahalarda nadiren gördüğümüz türden bir gol. Kusursuz bir zamanlamayla uçarak kafayı vurdu. Tchouaméni. Kunde. Pasın gittiği yerde Osman Dembele var. Ve top karşı takıma geçiyor. Marc Cucurella. İyi bir ara pası düşüncesi. Tchouaméni için şut şansı. Ve Tchouaméni golünü atıyor. Top ağlarda.
Yenen gol sonrası fark daha da açıldı ve maç böyle biterse soyunma odasında hoca oyuncularına 2 çift laf edecektir. Harika bir ilk yarı oynuyorlar ve skor her şeyi anlatıyor. Marc Cucurella. Marc Cucurella. Müdahale başarılı. Taç atışıyla oyun devam edecek. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Dani Olmo için güzel pas. Kaleci kurtardı fakat bir şansları daha var. Gol, gol, gol. Kaleciden büyük hata. Şimdi golün tekrarı geliyor. Kaleciden son derece dikkatsiz bir hamle. Topu oraya doğru sektirmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Soyunma odasında teknik direktöründen neler duyacağını merak ediyorum doğrusu. Skor 4-2. Kunde. Topu içeri ortalamayı düşünebilir. Topa müdahalesi başarılı. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Ve top dışarı çıkıyor. Taç. Marc Cucurella. Laporte. Alex Baena. Marc Cucurella. Alex Baena. Dani Olmo. Tehlike yaratabilecek bir pas. Hücum bölgesinde iyi bir zamanlamayla topu kaptı. Rakibini geçti ve şimdi etkili olabilir. Ve kademedeki takım arkadaşı rakibi durdurmayı başarıyor. Aradan nefis gönderdi. Pasın gittiği yerde Mbappe var. Mbappe. Kaleci kurtardı ama topu tutamadı. Top ağlarda gol. İlkinde kaleci müthiş çıkarmıştı ama dönen top da affetmiyor. Ve şimdi golü yeniden izliyoruz. Öncelikle ilk pozisyonda kalecinin hakkını teslim etmek lazım. Çünkü güzel bir kurtarış yapmış. Daha sonrasında biraz da şans rakibinden yana olunca topu ağlarında görüyor. Ve durum 5-2 oluyor. Marc Cucurella. Marc Cucurella. Laporte. Pedro Porro. Pedri. Alex Baena. Rodri. Dani Olmo. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve Dani Olmo. Alex Baena. Ve karşı takım bu hücum fırsatını engelliyor. Alex Baena. Rodri. Lamine Yamal. Dani Olmo. İspanya topu rakibe verdi. Bakalım kontra hata başlatabilecekler mi? Hakem yardımcısı uyarısıyla offside'ı veriyor. Havadan tehlikeli bir top olabilir. Marc Cucurella. Dani Olmo. Oyarzabal.
İleride iyi bir baskıyla rakibi pasını kesiyor. İki takım da topu kontrol etmekte zorlanıyor. Top kayıpları bitmek bilmedi. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Mbappe'den top kaybı geliyor. Dani Olmo. Harika bir ara pası gönderdi. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Şimdi topu uzaklaştırıyor ve taç. Mutlak pozisyonu kaçırdı. Çok sert bir şut çekti. Kaleyi tutsa muhtemelen gol olacaktı. Upamecano. Tehlikeli bölgede pası kesti ve bir atak şansı olabilir. Mesela gole yaklaştı ama top yandan dışarıda. Kaleyi bulsa gol olması işten bile değildi. Fransa topu kaybediyor. Pedri. Dani Olmo. Ve şimdi bir kontratak şansı. Barcola için iyi bir top olabilir. Bu topu kurtarıyor ama tehlike sürecek. Net bir fırsat olabilirdi ama offside'e yakalandı. Pedro Porro. Dani Olmo. Lamine Yamal. Dani Olmo. Ve o topu engelliyor. Çok kritik bir anda araya girdi. Bu şut kaleye doğru gitse çok büyük tehlike yaratabilirdi. Mbappe. Ve maçın ilk ve takımının sahadaki lideriydi. Maçın ilk devresinde çok üstün bir hücum oyunu sergiledi ve 2 gol atmayı başardı. Bu sayede devre arasına oldukça moralli girdiler. Takımlar ikinci yarıya başlıyor. İspanya ilk yarıda epey zorlandı. Bakalım bu yarıda ne yapacaklar? Aradaki boşluğu düşündü. Mbappe ile tehlike büyüyor. Gol, gol, gol! Fark 4 oldu. Rakipleri bir türlü çare bulamıyor. Şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmayı tamamen oyundan düşürüp kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Kolay bir gol oldu diyebiliriz. Marc Cucurella. Rodri. Pedro Porro. Ve şimdi topu kaybediyorlar. Oyarzabal. Pedro Porro. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Kaleye vuracak gibi. Kaleci tehlikeyi savuşturuyor. Bu topu kullanamadılar. Rodri. Pedro Porro. Lamine Yamal. Pedro Porro. Topu
Topu kaleye vuruyor. Rakibinin şutuna geçit vermedi. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Araya girerek bu topu kesti ve şimdi fırsat yaratmak isteyecek. Pedri. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Tehlike yaratabilecek bir pas. Osman Dembele topla buluşuyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Müdahalesi çok soğukkanlı. Kısa sürede üst üste gelen top kayıpları. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Atak kesiliyor ve top şimdi rakip takımda. Nefis bir ara pası. Şuan'ın arkadaşının ortasını gördü. Topu rakip oyuncuların bulunduğu noktaya doğru gönderdi. Laporte. Dani Olmo. Rakibin ceza sahasına doğru ilerlemek istiyor. Şimdi büyük tehlike. Kaleci üzerine gelen topu kontrol ediyor. Olise. Şimdi kritik bir hücum şansı. Muhteşem bir kurtarış yaptı. Marco Correa. Alex Baena. Şimdi kontratağa çıkabilirler. Yakın mesafeden vurabilir. Ve kaleci bir gol de atmasına izin vermiyor. Bir önceki pozisyonu kurtaramamıştı ama bu defa başarılı oldu. Kısa bir top kullanmayı tercih ediyor. Etkili bir pas olabilir. Topu korumak istiyor. Bu top kaleciyi hiç zorlamıyor. Rodri. Laporte. Marco Correa. Laporte. Pedro Porro. Lamine Yamal. Pedri. Muhtemel bir kontratak. Ve yardımcı hakem ofsaytı belirliyor. Alex Baena. Ve rakip savunma topu kapmayı başarıyor. Şutu kesiyor. Atağın başında topu kaybettiler. Rakibin hücumunu iyi takip ettiler ve topu geri kazanmayı başardılar. Fransa kanatta kendine bir alan bulmuş olabilir. Mbappe gol pozisyonunda. Ve top ağlarda. Hat-trick yapıyor. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Kalecinin ilk pozisyondaki kurtarışının yeterli olup olmadığı bir soru işareti. Topu gelişi güzel bir nokta yerine tehlikeden uzağa çevirebilirdi.
Pedro Porro. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Pedri. Çok kuvvetli bir vuruş yapsa da kaleyi bulamadı. Bu yüzden isabetli vurmak her zaman daha önemlidir. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Daniel bu müdahaleyle belki de rakibin golünü önledi. Tehlikeyi önledi. Karşı atağa çıkmak için müsait pozisyondalar. Şimdi büyük bir tehlike. Bu topu kurtarıyor ama tehlike sürecek. Alex Baena. Marc Cucurella. Marc Cucurella. Laporte. Dani Olmo. Topa müdahalesi başarılı. Evet, takımlar orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı. Top ağlarda gol. Bir gol daha geliyor. Fark tarihi bir noktaya doğru gidiyor. Evet, golün tekrarına bakıyoruz. Savunmada çok büyük bir açık buldular ve kaleciyi tek yakaladılar. Geriye sadece topu ağlara göndermek kaldı. Evet, bu gol sonrası daha da geriye düştüler ve hocanın aklından neler geçtiğini tahmin bile edemiyorum. Goal for France. Number 10. Pedri. Mbappe. Pedri. Ve Pedri topla buluştu. Ve müdahale etkili. Rodri hücumu geliştirmeye çalışıyor. Tehlikeli pozisyon. Bu top kalecinin kontrolünde yandan dışarı gidiyor. Bu topa müdahale etmesine hiç gerek kalmadı. Rabiot. Barcola. Lamine Yamal. Pedro Porro. Dani Olmo. İspanya kanattaki açık alanda topla ilerleyebilir. Ve top dışarıda. Taç. Taç çizgisinden dışarı çıkıyor. Pedro Porro. Lamine Yamal. Rakip yarı sahada topu kapıyor. Ve şuta müdahale ediyor. Kunde. Şimdi tehlikeli bölgede topu kaptı. Rakibine karşı etkili oldu. Topu ortaladığı yerde takım arkadaşları var. Topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Kontra için uygun bir fırsat. Pasın gittiği yerde Mbappe var. Bir anda uygun pozisyon yakaladı. Ve kaleciden mükemmel bir kurtarış izliyoruz. Rakibini çok iyi takip etti. Müthiş refleks. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Şutunu çekti. Topun gitmesine izin vermiyor. Rakip topun kontrolünü kaybediyor.
Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Topu alan Pedro Porro. Karşılaşmanın sonuna dakikalar kaldı. Eleme aşamasına galibiyetle yükselecek gibi gözüküyorlar. Bu maça çok iyi hazırlanmışlar ve ellerinden geleni ortaya koydular. Zorlu rakiplerinin arasında eleme aşaması biletini kapmaya bir adımları kaldı. Hakem bu pozisyonu Fransa lehine avantaja bırakıyor. Ve yerden pası takım arkadaşının yakınından taca gidiyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 20 dakika kaldı. Rodri. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Kontra atak için ideal bir fırsat. Mbappe şimdi aradan harika gördü. Bu kurtarıştan sonra top oyunda. Ve top ağlarda gol. İkinci fırsatı kaçırmıyor. İlk topu nefis kurtaran kalecinin ikinci pozisyonda yapabileceği bir şey yoktu. Şimdi golün tekrarını izleyelim. İlk vuruşu kalecinin gayet iyi kurtardığını görüyoruz ancak daha sonra top talihsiz bir yere sekiyor. Bu noktadan sonrası da pek kalecinin elinde değil bence. Pedri. Marco Cucurella. Rodri. Alex Baena. Marco Cucurella. Rodri. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ferran Torres için iyi bir pas. Fransa topu rakibe kaptırıyor. Takım arkadaşlarından destek var. Ve rakip savunma topu kapmayı başarıyor. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Bir an önce yerleşmeleri gerekiyor. Ve top ağlara gitti. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontratak izlediğimizi düşünüyorum. Ardından iki rakibine karşı tek başına yakalanan kalecinin pek bir şansı yok ki. Sadece basit bir son vuruş yeterli oluyor. Bu golü yedikten sonra teknik direktör iyice çileden çıktı. Ve aslına bakarsanız ben o soyunma odasında olmak istemezdim. Pau Cubarsí. Arkadaşının koşu yolunu havadan gönderdi. Müdahalesi çok soğukkanlı. Takım arkadaşları desteğe geldi. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Ferran Torres. Şimdi bir şut ve golü buldular. Maça tutunmaya çalışıyorlar. Şimdi golün tekrarına bakalım. Hücumda çok etkili ilerledi. Rakibini rahatça geçti ve güzel bir gol attı. Karşılaşmada gollerin ardı arkası kesilmiyor. Olise. Theo Hernandez. Pau Cubarsí. Dani Olmo. Şimdi etkili bir müdahale geliyor. Şimdi aradan göndermeyi düşündü.
Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Ferran Torres. Lamine Yamal. Ceza sahası içinde soğukkanlı bir müdahale. Theo Hernandez. Dani Olmo. Fransa topu rakipten alıyor. Kunde bu baskıdan kurtulmak isteyecek. Pres sonuç verdi, bakalım şimdi ne yapacak? Şimdi harika bir ara pası yolladı. Ve kaleci topu müdahalesiyle uzaklaştırdı. Barcola. Saliba. Şimdi bir top kaybı yaptılar. Lamine Yamal. Pedro Porro. Pozisyon müsait. Ve top karşı takıma geçiyor. Tehlikeli topu kesiyor. Maçın son bölümüne giriyoruz ve Fransa harika bir performansla rahatça kazanmak üzere. Ve rakip kaleye ilerliyorlar. Ve maçtaki 3. golü atıyor. Hat-trick yaptı. Golün tekrarı ekranda. Çok etkili bir biçimde karşı atağa çıkıyorlar. Daha sonra kaleciyle tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. Alex Baena. Ceza sahasını hedefleyerek ortasını gönderdi. Bu topu istedikleri gibi kullanamadılar. Etkili bir müdahale. Karşı atağa çıkmak için müsait pozisyondalar. Ve bu kritik kontra şansı kayboldu. Lamine Yamal. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Pedri. Marc Cucurella. Pedro Porro. Dani Olmo. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. İyi bir ara pası gönderdi. Dani Olmo. Lamine Yamal. Rodri. Lamine Yamal çok ince bir pas verdi. Kaleci bu topu çerçeveyi bulabilecek mi? Kaleci önce mutlak gole engel oldu. Sonra da topu kontrolü altına aldı. İlk pozisyondaki kurtarışı muazzamdı. Devamında da takımını rahatlatmayı başardı. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şut pozisyonunda. Yakın mesafeden gol izni vermiyor. Mutlak golü önledi. Takım arkadaşları da şaşkın ve şimdi ona teşekkür edecekler. Rakiplerinden önce davrandı ve topu karşıladı. Topla birlikte ilerleme fırsatı yakaladı. Ferran Torres. Bu topu kurtarıyor ama tehlike sürecek. Kaleci bu tehlikeyi önlüyor. Saliba. Aradan topu iyi gönderiyor.
Fransa topu kaybediyor. Marcos Llorente. Rodri. Lamine Yamal. Marcos Llorente'den top kaybı geliyor. Pedro Porro. Fransa topu kaptırıyor. Marc Cucurella. Pedri. Ve bu mücadeleyi bir süre daha izleyeceğiz. Şimdi rakip kaleye bir atak fırsatı. Fransa topu rakibe kaptırıyor. Lamine Yamal. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Torres tehlikeli pozisyonda. Kalecinin tam üzerine geliyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Mbappe ortaya sarktı ve topa yetişti. Kaleci bu topu engellemeyi başardı. Müdahaleyi yaptı ve topu dışarı gönderdi. Karar korner. Zamanlaması başarılı. Şimdi sırada korneri karşılamak var. Topu ceza sahasındaki takım arkadaşlarıyla buluşturamıyor. Rodri. Marc Cucurella. Pedri. Rodri. Arkadaşına göndermek istediği yerden pas az farkla dışarı çıkıyor. Taç kullanılacak. Rabiot kritik bir ara pas gönderdi. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. İyi bir müdahaleyle pas arası yaptı. Lamine Yamal topu rakip yarı sahada taşıyor. Ani bir kontratak şansı. Ve bu düdükle maç sona eriyor. Fransa bugünkü müsabakadan galibiyetle ayrılıyor. Harika bir performanstı. Tüm maç boyunca rakiplerine kendi oyunlarını kabul ettirdiler ve farklı bir galibiyete ulaştılar.